Bugünkü konumuz hem çok ilginç hem de endişe verici bir konu olacak. Dünyanın göreceği son savaş, kehanetlerde sıkça ismi geçen, kutsal kaynaklarda da yeri olan, birçok filme ilham kaynağı olmuş, İyilerle kötülerin savaşı olarak bilinen Armageddon. Bu video önemli ve detaylı bir video olacak. Belki de ilk kez duyacağınız şeyleri sizlere anlatacağım. O yüzden videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Armageddon kelimesi İncil'de geçen İbranice kökenli olan Har Megeddon ifadesinden geliyor. Har, dağ demek, Megiddo ise antik bir şehir olan Cezreel Vadisi'nde bulunan bir tepenin ismi. Yani kelime anlamı olarak Megiddo Dağı anlamına geliyor. Kutsal metinlerde ama özellikle İncil'de bahsedilen Tanrı'nın ordularıyla kötülerin savaşı olarak geçiyor. Detaylara geçmeden önce bu Megeddon coğrafi olarak neden bu kadar önemli? Burası neredeyse her şeyi onların kaynaklarından öğrendiğimiz Mısırlıların tarihte ilk savaşılan yer olarak kaydettikleri bir yer. Milattan önce 3500 yılında bu topraklarda ilk savaş gerçekleştirildi. Ve arkeologlara göre bu bölgede 20 farklı şehir yapıldı ve yıkıldı. Hatta ki yine yapılan kazı çalışmaları sonrasında bu bölgenin çevresine göre yaklaşık 21 metre kadar daha yüksekte kaldığı söyleniyor. Arkeologlar M.Ö. 3000'li yıllardan beri bu bölgenin sürekli yerleşim alanı olarak kullanıldığını söylüyor. Hz. İsa'dan 300 yıl önce daha sonra Roma İmparatorluğu'nun burada yerleşim yerleri kurduğundan bahsediliyor. Ve şu an bile günümüzde tarım arazisi olarak kullanılıyor. Peki neden burası bu kadar önemli diye soracak olursanız ki ben de bu soruyu sordum. Aslında sebepleri hiç de yabana atılacak cinsten değil. Neden Orta Doğu'daki bu bölge bu kadar devletler tarafından kontrol altına alınmak isteniyor? Aslında en önemli sebebi jeopolitik konumu. Çünkü bir taraftan bir tarafa ulaşırken kullanılabilecek tek karayolu burası. Afrika'dan Mısır'a doğru geliyor. Babil veya Suriye'ye ulaşmak istiyorsanız işte bu topraklardan geçmeniz gerekiyor. Bu bölgeler tarih boyunca her zaman verimli topraklara sahip olmuşlar. Mısır'ın şu meşhur kıtlık zamanlarında bile burada yiyecekler hala vardı. Ve tarihi kaynaklara göre son 4000 yılda bu bölgede 34 kanlı savaş gerçekleştirilmiş. Hepsi de bu bölgede Cezreel Vadisi'nin bitişiğinde yaşanmış. Filistinliler, Yunanlılar, Romalılar, Müslümanlar, Haçlılar, Memlükler, Fransızlar, Osmanlı, İngilizler, Avustralyalılar, Almanlar, Araplar, İsrailliler hepsi bu bölgede savaştılar ve öldüler. Ünlü Napolyon Bonaparte bile burası için savaşmıştır. Kısaca dünyadaki tarihi belirleyen savaşlar bu bölgede gerçekleştirilmiştir. İstisna olarak Büyük İskender bu bölgeye gelmiş ama teslim olmuştur. Bu bölgenin önemini birazcık anladıktan sonra Armageddon kelimesinin doğrudan geçtiği kutsal kaynak olan İncil'in 16. bölümünün 16. ayetine birlikte bakalım. Ve onları İbranice Armageddon denilen yere topladılar. Anlam olarak bu ayet Tanrı'nın öfkesinin döküldüğü 7 kase felaketinden sonra geçer. Şeytanın güçleri ile Tanrı'nın orduları arasında gerçekleşecek olan son savaşın yapılacağı yerin adıdır Armageddon. Burada birazcık kendi yorumumu katmak istiyorum. Burada topladılar kelimesi geçmekte. Yani aslında yanılıyor olabilirim, siz de beni düzeltin. Armageddon savaşının başladığı yer olarak değil de orduların toplandığı yer olarak anlıyorum ben burayı ve böyle bir savaş yaşanacaksa gerçekten ordular bu bölgede toplanacak, savaşa bu bölgeden yayılacaklar gibi geldi bana. Sizler neler düşünüyorsunuz? Armageddon Savaşı'nı anlamak için önemli bir kavram var. Bunu da sıklıkla her yerde görmemişsinizdir. Sizin için araştırdım. Armageddon Savaşı'ndan önce 7 kase bela olarak geçen bir kavram var. 7 kase felaketi. Bu felaketler de yine aynı şekilde Vahiy 16. bölümde anlatılıyor. Ve her biri bir meleğin bir kaseyi yere dökmesiyle başlıyor. Şimdi gelin bakalım bu 7 bela, Armageddon Savaşı'nın başlamadan öncesinde yaşanacak olan 7 bela neymiş? Ben okurken sizler de düşünün, bu 7 beladan hangileri gerçekleşti? Yorumlara yazın. Birinci bela Vahiy 16.2. İlk melek gitti, kasesini yere boşalttı. Hayvanın işaretini taşıyan ve heykeline tapanların üzerine kötü ve acı veren yaralar çıktı. Bu ayetin anlamı muhtemelen salgın hastalıklar ve ciltte açılan ölümcül
yaralar. Şimdi ikinci belaya geçelim. Vahiy 16.3. İkinci melek kasesini denize boşalttı. Deniz bir ölünün kanı gibi oldu. Denizdeki her canlı öldü. Yine anlam olarak okyanusların kirlenmesi, ekosistemin çöküşü ve denizdeki yaşamın yok oluşu. Üçüncü bela, Vahiy 16.4. Üçüncü melek kasesini ırmaklara ve su pınarlarına boşalttı. Sular kan oldu. Anlamı tatlı su kaynaklarının kirlenmesi, içme suyu krizleri. Bu size tanıdık gelmiştir. Dördüncü bela, Vahiy 16.8 ve 9. Dördüncü melek kasesini güneşe boşalttı. Güneş insanları yakıp kavurmakla görevlendirildi. İnsanlar büyük sıcaklıklarla kavruldular. Anlamı tahmin edeceğiniz gibi güneşten yayılan radyasyonlar, aşırı sıcaklıklar ve iklim felaketleri. Bela 5'e geçecek olursak Vahiy 16.10. 5. melek kasesini canavarın tahtına boşalttı. Onun krallığı karanlığa gömüldü. İnsanlar acılar içinde dillerini ısırdılar. Anlamı kaos, siyasi çöküş, toplumsal çürümüşlük, liderliğin yok olması. Bu da çok tanıdık gelmiştir size. 6. bela Vahiy 16.12. 6. melek kasesini Büyük Fırat Nehri'ne boşalttı. Nehrin suları kurudu ki doğudan gelen kralların yolu hazırlansın. Burada da anlam doğudan gelen ordulara yer açılması. Genellikle bu ayet Armagedon Savaşı'nın fiziki hazırlığı olarak kabul edilmiş. 7. bela ise Vahiy 16.17-21. 7. melek kasesini havaya boşalttı. Şiddetli bir deprem oldu. Büyük şehir 3'e bölündü. Gökyüzünden insanlar üzerine her biri yaklaşık 40 kilo kadar gelen büyük dolu taneleri yağdı. Bunların anlamları da tahmin edeceğiniz gibi doğa felaketleri, depremler, şehirlerin yıkılması ve toplumsal çöküş. Şimdi bu saydığım 7 belanın önemi nedir? Bu 7 bela insanların uyarılması ve tövbe edilmesi için insanlara verilir ve aslında bunlardan ibret alanlar için son çıkış yoludur. Ancak vahiye göre insanlar yine tövbe etmez. Bu da Armagedon Savaşı'na kaçınılmaz bir hale getirir. Sizler neler düşündünüz bu okuduğum 7 bela üzerine? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hangileri gerçekleşti size göre? Lütfen yorumlara yazın. Peki dünya basınında neler konuşuluyor? Bazı bu konuda fikir sahibi olan önemli kişilerin yorumları neler? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda dünyada büyük olaylar yaşanıyor. Özellikle Filistin-İsrail savaşı, Hatay'da yaşanan büyük deprem, Ukrayna-Rusya krizi, doğal afetlerin artışı, dünya genelinde hem medya hem de dini komplo çevrelerinde Armagedon'un yaklaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Filistin-İsrail savaşı ve Kudüs'teki gerilimle nasıl bir bağlantı kurmalıyız? Armagedon'un İncil'de geçtiği yer olan Megiddo bugünkü İsrail topraklarında bulunuyor. Vahiy kitabına göre Tanrı'nın halkına karşı son savaş burada başlayacak. Kudüs'ün kutsallığı üç büyük din içinde merkezi bir öneme sahip. Özellikle Tapınak Tepesi'nde yaşanan çatışmalar kıyamet alameti gibi yorumlanıyor. Birçok evangelist, Hristiyan ve Müslüman gruplar Kudüs çevresindeki savaşları kutsal toprakların hakimiyeti savaşı olarak yorumlayıp Armagedon'un başlangıcı olarak görüyor. Peki Hatay depremiyle nasıl ilişkilendirebiliriz? İslami kaynaklarda da Armagedon'un bir benzeri olarak anlatılan Melhame-i Kübra yaşanacağı zaman büyük depremlerin olacağı söylenir. Bazı yorumculara göre ise bu büyük depremler Şam bölgesinin yakınlarında gerçekleşecek. Zaten Hatay depreminde biliyorsunuz ki aslında Suriye'nin belli bir kesimi de etkilendi. Kimi kesim ve ben de dahil olmak üzere Hatay depremiyle böyle bir ilişki kurabildim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Peki Ukrayna ve Rusya savaşıyla Armagedon Savaşı nasıl ilişkilendirilmiş? Vahiy 16-12'de geçen Fırat Nehri'nin kuruması ve doğudan gelen kralların yolunun açılması ifadesi bazı gruplar tarafından Doğu Avrupa ve Asya güçlerinin savaşlara dahil olması şeklinde yorumlanmış. Çin, Rusya gibi ülkelerin Orta Doğu politikalarına müdahil olması bu yorumları körüklüyor. Yine aynı şekilde doğal afetlerdeki artışlar, pandemi gibi büyük salgınlar ve dünya genelindeki kaosun artışı. Bu konuyu detaylandırmama bile gerek yok. Siz de görüyorsunuz ki son zamanlarda bütün dünya aslında bir ateş çemberi. Gerek ekonomik krizler, gerek büyük liderlerin ani çıkışları, doğal afetler, felaketler ve büyük salgınlar
son zamanlarda çok sık yaşanmakta. Videoyu kapatmadan önce birazcık da İslami kaynaklarda geçen Malheme-i Kübra'dan bahsedelim. Malheme kelimesi Arapça kökenli ve büyük savaş, kanlı çatışma anlamına gelir. Kübra ise en büyük demektir. Yani ikisini birleştirdiğimiz zaman Merheme-i Kübra en büyük savaş anlamına geliyor. Peki İslam inancına göre Merheme-i Kübra ne zaman gerçekleşecek? Bu savaş kıyametten hemen önce Mehdi'nin zuhur etmesiyle, yani Mehdi'nin ortaya çıkışından kısa süre sonra yaşanacak. Bu savaş Mehdi ordusu ile batıl güçlerin orduları arasında gerçekleşecek. Yer olarak ise çoğu rivayette Şam, Kudüs, hatta Amik Ovası, Hatay civarı gibi yerler geçmekte. Kimler savaşacak? Mehdi'nin komutasında inananlardan oluşan bir grup yer alacak. Karşı tarafta ise Deccal'in taraftarları, bazı kaynaklara göre ise Batı destekli güçlerin ordusu yer alacak. Hatta bazı hadislerde bu savaşta 80 sancaklı, yani bayraklı bir ordudan bahsedilir. Her sancakta binlerce asker olacağı ifadesi yer alır. Kur'an-ı Kerim'de aslında bu savaştan bahsedilmiyor. Sadece hadis kaynaklarında bulabildim. Sizin de bildiğiniz ve eklemek istediğiniz yerler olursa lütfen yorumlara yazın. Bazı hadisi kaynaklarda Malhame-i Kübra'dan sonra İstanbul fethedilecek, ardından Deccal çıkacaktır diye yazar. Yani bu savaş Mehdi'nin zuhuruyla, büyük savaşın, Merheme-i Kübra'nın patlak vermesiyle, ardından İstanbul'un yeniden fethiyle ve en sonunda Deccal'in ortaya çıkmasıyla devam ediyor. Peki Merheme-i Kübra ile Armagedon'un benzerlikleri neler? Yaşanacağı zaman dilimi. Her ikisinde de kıyametten önce yaşanacağı söyleniyor. İki tarafın benzerliği, iki tarafta da iyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın savaşacağı yönünde. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok önemli bir konu. Ben bu konuyu araştırırken hem çok merak ettim hem de aslında biraz ürktüm diyebilirim. Bu söylediklerim, şu anki söyleyeceklerim sadece benim yorumum olacak. O yüzden sizi herhangi bir endişeye sevk etmek istemiyorum. Fakat araştırdığım kadarıyla aslında bazı şeyler, böyle bir savaş yaşanacaksa sanki oluşmaya başlamış. Bu savaşın alt zemini oluşmaya başlamış gibi geliyor. Umarım bizler görmeyiz böyle bir savaş olursa. Hatay toprakları, benim yaşadığım topraklar gerçekten de çok önemli. Dinler açısından çok önemli, çok kutsal, jeopolitik olarak da çok önemli bir yer. Bir şey çok güzel ve değerliyse maalesef ki tarih boyunca da başı beladan kurtulmamış ve bunun zorluklarını hep çekmiş. Ben Hatay'ı böyle değerlendiriyorum. Bu yaşadığımız depremi de biraz böyle değerlendiriyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Siz böyle bir savaşın varlığına inanıyor musunuz? Eklemek istedikleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum.